karar verdim, artık terapiye başlayacağım. Peki ilk seans nasıl geçer? İlk seans genellikle terapistin terapiye gelen kişinin neden geldiğini anlamaya çalışması ve birazcık, en azından birazcık onu tanımaya çalışmasıyla geçer. İlk seansta aslında terapistin terapiye gelen kişinin aynı zamanda bu terapi için, yani kendi çalıştığı ekolle çalışıp çalışamayacağını da yine yaklaşık olarak karar verebileceği, daha doğrusu bunu terapiye gelen kişiyle karşılıklı kararlaştırabilecekleri bir zamandır. Aslında terapist kendi yaklaşımıyla ilgili de terapiye gelen kişiye ne diyelim bir çerçeve çizer ve bunun ona uygun olup olmadığını sorar, bunu birlikte tartışırlar. Yani o ilk seansta hemen çocukluğa dönelim gibi şeyler yok mu? Hayır, ilk seansta çocukluğa dönmüyoruz. Çünkü bu biraz aslında terapinin doğasıyla da hiç uyumlu bir şey değil. Çünkü terapi her zaman terapiye gelen kişinin hızında ilerler. Yani derinleşmek bu anlamda zaman isteyen bir süreç. Ve biz terapistler terapiye gelen kişiyi hazır olmadığı bir şeyin içerisine çekmeyiz ya da onu oraya girme konusunda zorlamayız. Ya ben sıkıntımın ne olduğunu biliyorum. İnternette test çözdüm ve çıktı bende borderline varmış. Şimdi ben bununla mı size gelmeliyim, yoksa burada sürecimiz nasıl işleyecek bizim? Siz gelin, biz konuşalım. Neden o testi çözme ihtiyacı hissettiniz? Nereden çıktı? Borderline ile ilgili ne biliyorsunuz? Ve en önemlisi de aslında siz nasıl hissediyorsunuz? Yani şu anda burada nasıl hissediyorsunuz bu seans odasında? Genel olarak hayatın içerisinde nasıl hissediyorsunuz? Bunların hepsi testi çözmeniz, hangi testi çözdüğünüzde dahil olmak üzere hepsi terapinin konusu olabilir. Peki burada terapistime her şeyi anlatmak zorunda mıyım ben? Şimdi burada iki tane önemli şey olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi terapi bir süreç ve bu süreç elbette ki kişilerin, yani terapiye gelen kişilerin terapiste yavaş yavaş alıştığı ve güven duyduğu da bir süreç. Bir insanın bir şeyleri anlatabilmesi için veya kendisi için önemli olan şeylerden bahsedebilmesi için karşı tarafa güven duymaya ihtiyacı var. O yüzden de süreç içerisinde olabilecek bir şey. Yani anlatılacak şeyler yavaş yavaş gelir terapi odasına. Bu bir tanesi. İkincisi de bazen terapide anlatılan şeyler kadar anlatılmayan şeyler de aslında terapistin dikkatini çekebilir veya terapinin konusu olabilir. Bunlar kaçınmayı gösteren bir takım belki davranışlar olabilir, konuyu kapatmak olabilir, bir konunun seans bitmeden 5 dakika önce getirilmesi olabilir. Bunlar aslında yavaş yavaş bir konuyu konuşmak istiyorum ama nasıl konuşacağımı bilmiyorum, konuşup konuşmak istemediğimi bilmiyorum mesajları veren durumlardır. Ama elbette terapide hiçbir şeyi, biz dediğim gibi terapiyi gelen kişiyi hiçbir şeyi yapması için zorlamıyoruz ya da zorunda bırakmıyoruz. O yüzden de her şeyi anlatmak zorunda değilsiniz. İlk seansıma gittim ama çok çekindim terapistimden ve terapiden. Ve bütün seans boyunca sustuk. Bu normal mi? Evet, bu son derece normal. Biz terapistler seansa gelen, ilk seansa gelen ya da daha sonraki seanslara gelen insanların, terapiye gelen kişilerin yapıp ettiği ya da yapıp etmediği her şeyi gözlemleriz. Bütün bunları kaydederiz. Bütün bunları bir bütünün içerisinde anlamlandırmaya çalışırız. Dolayısıyla bir seans boyunca konuşmakla bir seans boyunca susmak arasında bu anlamda bizim açımızdan, değerlendirme açısından çok da bir fark yoktur.